Merhabalar abicim, seni tanıyabilir miyiz? Önce mesleğin nedir? İsmin, soy ismin, nerede yaşıyorsun, neler yapıyorsun bir anlatabilir misin? Merhabalar, ismim Selman Kaya, Mardinliyim aslen. Tarımsal sulama sistemleri ana bayisiyim. Yeni nesil sulama sistemi olan Rhine Spray sulama sisteminde bölge bayisiyim ben de. Yeni nesil olan Rhine Spray sulama sistemini biz Türkiye'ye ilk getirdiğimizde sistemin bu kadar avantajlı olabileceğini aslında biz de tahmin etmemiştik. Sistemi Türkiye'ye getirdikten sonra burada kurduğumuz deneme, demo çalışmaları olsun, çiftçilerimizle birlikte yaptığımız çiftçi günlerinde vesaire sistemin ne kadar avantajları olduğunun farkına vardık. Tabii bunu Tarım Bakanlığı onayıyla birlikte sistemin avantajlarını da kredisiz, faizsiz kredilendirme, hibe gibi e, olanakları da çiftçilerimize sağlamış olduk. Şu an Rhine Spray sulama sistemleri kurulum açısından, işçilik açısından çok uygun maliyetli, işçiliği kolay, sulama şekli homojen olan, toprakta tabaka oluşturmayan, Kaç metreye bir boru döşemek lazım? 7 metre arayla bir döşerseniz çok rahat bir şekilde su birbirine yetişmiş oluyor. Peki 7 metre biraz uzun mesafe değil mi? Şöyle Rhine spray borularımız sağa 3,5 sola 3,5 basınçla suyu püskürttüğü için 7 metre arayla çok rahat bir şekilde su birbirine yetişiyor. Peki kuyudan çıkan su Hı hı. tazyik ise o zaman metreleri azaltılıyor. Tabii ki burada tazyikle birlikte borunun çalışma metrajını belirliyoruz zaten basınca göre. 0,8 barla çalışmaya başlıyor zaten Rhine spray sulama sistemimiz. Ortalama 100 metre borumuz saatte 16 tona yakın bir su harcıyor. Peki bir şey soracağım. Şimdi diğer sulama sistemlerindeki elektrik maliyeti, buradaki elektrik maliyeti bir. Bir değil, %20 daha avantajlı oluyor çiftçilerimiz. %20 daha Tabii ki. elektrikten avantaj sağlıyor. Aynen öyle. Çünkü şöyle homojen şekilde yoğun ve yoğun bir şekilde sürekli suyu attığı için eşit bir şekilde suyun israf şekilde akmasına bu salma sulama dediğimiz vahşi sulama olsun, yağmurlama sulamada olsun e, onun önüne geçmiş oluyor. Onun önüne geçmiş oluyor. Rhine Spray'in avantajlarının en büyüğü de zaten işçilikten dolayı yani işçiliği çok rahat olduğu için tabii ki Döşüyor, çıkıyor. sezon bitince topluyor. Makara sistemlerimiz var zaten. Hem şaftlı hem şaftsız olacak şekilde el makaralarıyla birlikte. Çok rahat bir şekilde çiftçilerimiz bunu toplayıp serebiliyor zaten. Normal damlamanın daha delikli, daha başarılı bir hali diyebilirim. Damlamadan çok çok daha kalın ve basınca dayanıklı. Çap olarak 63'lük ve 75'lik dediğimiz yani 2'lik ve 2,5'luk dediğimiz ebatlarında üretiliyor. Peki saygıdeğer bitkinin çıkışında en büyük etki alanı ne oluyor? Tohum çıkışında şimdi tohum çıkışında yapılacağı zaman Rhine spray ile suladığınız zaman toprakta diğer sulama sistemlerinde tabakalaştırma, kaymak tutma olayı oluyor. Rhine spray'de ise toprağı direkt çözdüğü için tohum çıkışı çok daha verimli ve faydalı şekilde sağlanmış oluyor. Peki gübreleme noktasında gübre herhangi bir sıkıntı, Yok, sorun, yok gübre tankıyla istediğiniz gübreyi eritip Rhine spray ile çok rahat bir şekilde yapraktan verilebilecek tüm gübreleri ve ilacı verebilirsiniz. peki buradan bir buğdayda veya arpada nasıl bir yani Mısır'daki noktada kendi kurtarır açıklığında Evet. buğday, mısır, ayçiçeği yapraklarda herhangi bir yapma, dövme herhangi bir şey oluyor. Biz Rhine spray'de zaten suyu sis şeklinde attığı için hiçbir şekilde bitkiye zarar verme gibi imkan söz konusu değil zaten. Burada bazı çiftçilerimizin kafasına takılan bazı soru işaretleri oluyor. İşte mısır büyüyen bir bitki, 2 metreyi aşan bir bitki nasıl sulama yapar şeklinde sorular geliyor. Mısır aralarında şimdi lazer deliklerimiz çapraz delikli olduğu için hepsinin açısı farklı şekilde. Bu açılardan atan su her açıda farklı attığı için çok rahat bir şekilde suyu suyu aralardan olsun, üstten olsun atıp sulama yapabiliyor. Mısır'da normalde
damlamada 140'a bir damlama çekiyor. Evet. Peki bunda da aynı şekilde mi? 70'e 70 mi döşeyeceğiz yoksa 140'a bir mi döşeyeceğiz? Bunda şöyle, şimdi çiftçilerimizde genelde ana hat kurulum mesafesini soruyorsunuz ama. Damlamaları çektik. Evet. Bir dolu bir boşluk bırakıyoruz damlamalar. Evet. Bunda peki bir boşluk dolu mu bırakacağız yoksa yan yana mı döşeyeceğiz? Yok, bunu yan yana döşeme değil. Zaten bunu her bu ana hat borusuna 6 metrede bir tane boru döşediğimiz için araları zaten su birbirini kapattığı için homojen şekilde sulama yapıyor. O zaman şöyle söyleyeyim benim anladığım. Mısır aralarında geçiş problemi olmuyor. Aynen. Mısır çiftçisi iki hatta bir damlama döşeyeceğiz. Tabii. 6 metreye yani 3 damlama borusuna bir tane fondan. Aynen öyle. Zaten örnek veriyorum. Suyu hem sağa hem sola attığı için Evet. sağda işte 4 hattı sulamış oluyor. Solda da 4 hattı, toplam 8 hattı, 9 hattı rahat bir şekilde sulama yapıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun.